Merhaba arkadaşlar, Motoveres kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlk videomuz hayırlı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi sen nasılsın diyenler olacaktır. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu videomuz ilk videomuz arkadaşlar. Dün bir tane çektim fakat şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Mikrofon sıkıntısı oldu. Kameranın mikrofonuyla idare edebilirim diye düşünmüştüm. Fakat çok fazla rüzgar vardı dün ve çok fazla rüzgar aldı. Ses kalitesi çok kötüydü. O yüzden dünkü çektiğim videoları sizinle paylaşmak istemedim. Kalitesiz olduğu için. Yani kulaklarınızın pasının silinmesini istemedim açıkçası. Çok kötüydü, çok rüzgar vardı. Şimdi bugün de mikrofon aldım. DJI Mic Mini aldım. Artık yolumuza DJI Action 5 Pro Adventure paketi aldım. DJI Mic Mini. Ekipmanlarım şu anlık bunlar. Yolumuza bunlarla devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah çok güzel videolar, çok güzel vloglar çekeceğiz. Yani bu işe başlamışken güzel, sağlam ekipmanlarla başlamak istedim. Görüntü kalitesi olsun, ses kalitesi olsun. Çünkü bunlar önemli şeyler. İnşallah beğenirsiniz. Nereden başlasak? Yani şu anda bir konu bulamıyorum. Ama şu konuyu şöyle belirleyebiliriz. Sizlerin istediği gibi ilerleyelim diyelim biz buna. Nasıl videolar çekeyim, nasıl vloglar çekeyim? Hani yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendi planımda var. Fakat yorumlara göre hareket edersem sanki daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizin isteğinize göre hareket edersek daha da güzel, akıcı videolar olabilir diye planlıyorum. İnşallah da öyle olur. Evet, şu anda iş çıkış saatine yakınız. Acayip de trafik var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Sabahtan da video çekmiştim fakat şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım ayrıyetten. Mikrofonu sabah aldım. Daha sonra işte çekime başladım. İlk partı falan çektim. Mikrofon falan gayet güzel çalıştı. Ondan yana bir problemimiz yok. Daha sonra kaydı durdurmak zorunda kaldım. Yani kaydı durdurdum. Durdurduktan sonra mikrofon şöyle diyeyim, hani otomatik kapanma açıkmış. Yani ben ilk defa şimdi bunu bağladığım için yani bilgim yok bu konuda. Neyse kamerayı kapattım. Daha sonra kameraya tekrar kayda başladım. Kayda başladıktan sonra neyse ben konuşuyorum ediyorum. Hani nasılsa mikrofon var diyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Daha sonra işte bayağı bir çekim yaptım bu arada. Daha sonra fark ettim ki hani bir videoyu izleyeyim bakalım nasıl oldu. Hani ikinci kayda girdiğim zaman. Videoyu bir açtım. Takır 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 ses geldi. Ulan dedim mikrofon mu bozuldu acaba? Daha sonra fark ettim ki mikrofon kapanmış. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Otomatik kapatmayı kapattım. Hani kendini kapatmasın mikrofon. Kamerayı başlattığım zaman direkt kaydı alabileyim diye. Çünkü mikrofon şu anda çene perdesine taktım. Hani parmağım oraya yetişiyor aslında. Yetişmiyor değil ama hani ekstra onunla uğraşmak istemediğim için mikrofonu sürekli açık tutmaya karar verdim. Öylesi daha iyi diye düşünüyorum. Hani şu anda kayıda başladığım an direkt mikrofon açık. Bağlantıyı kuracak. Konuşmaya başlayacağım. Şu anda yani niye bununla uğraşmak istemiyorum? Çünkü Trendyol Go'da çalışıyorum bu arada. Paket servis işinde. Bu konuya da değineceğim birazdan. Yani sürekli bazen hani kaskı tak çıkar yapıyoruz. Trafikte oluyoruz. Hani bazen kaydı durdurmak zorunda kalıyorum. Şimdi mikrofonu da otomatik kapatıyor. Şimdi kaydı başlatmak istediğim zaman ikisini ayrı ayrı açmaya çalışman gerekiyor. Mikrofonla uğraşmak istemediğim için sadece mikrofon açık duracak bütün gün. Şimdi gelelim asıl konumuza. Trendyol Go'da çalışıyorum arkadaşlar. Şu an hızlı gidiyorum bu arada. İnşallah dışarıdaki sesleri algılamıyordur mikrofon. Çünkü en yüksek gürültü engelleyiciye getirdim. Neyse Trendyol Go'da çalışıyorum. 3,5 yıldır bu işte aktif olarak Trendyol Go ile çalışmaya devam ediyorum. Abi diyeceksin 3,5 senedir yapıyorum bu işi. Neden en başta kamera alıp vlog işine başlamadın diye soranlar olabilir. Vallahi kardeşim yani başlayabilirdim. Yani haklısınız. Ama ne bileyim hiç öyle taraklarda işim olmadı. Hani oldu aslında düşünmedim değil. Kameram da vardı. SJCam Pro vardı bende. SJCam 8 Pro vardı. Ama çok fazla böyle uğraşamadım yani o işlerle. Yani çünkü İstanbul'a ben 3,5 yıl önce geldim. Yani Trendyol'a başladığım zamanlarda hani gelmiştim. Hani Trendyol'a gireceğim diye. O yüzden yani adres bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Zaten İstanbul'u öğrenene kadar bir sene falan, yani bir seneyi devirdim yani rahatlıkla. Ondan sonra da zaten İstanbul'u öğrendik. Hadi İstanbul'da böyle takılalım edelim, işimize gücümüze bakalım falan filan. Bunlarla uğraşmaktan böyle şeylere hiç giremedik. Arada çekiyordum.
Yani daha öncesinden İstanbul'a gelmeden önce çekimler yapıyordum böyle ama YouTube'da paylaşmıyordum sadece. Ufak tefek reelsler yapıp Instagram hesabımda paylaşıyordum. Ya oradan da biraz yürümüştüm aslında ama sonra bırakmak zorunda kaldım diyelim. Bırakmasaydım şu anda gayet güzel bir kitleye ulaşmış olabilirdim aslında. Bunun da farkındayım. Ama nasip değilmiş, yapamadık, olmadı diyebiliriz. Ama artık şu andan itibaren başladık. Hiçbir şey için geç değildir arkadaşlar. Yani bu işe hani vlog işi yapmadım daha önce bu arada. Hani vlog işini ilk defa yapıyorum. Daha önceki normal çekimlerde. Hani müzikli, geçiş efektli falan yapıyordum. Ama şimdi artık konuşmalı, sohbetli, bol sohbetli içerikler çıkarmaya çalışacağım. Şimdi gelelim Trendyol Go kuryesi olmama. Yani Trendyol Go içeriği çok fazla çıkarmak istemiyorum aslında ama eğer ki yorumlarda belirtirseniz abi hani Trendyol Go ile ilgili part 1 part 2 falan çek derseniz hani bununla ilgili şeyler de hazırlayıp sizlere sunabilirim. Nasıl bir şey istiyorsanız hani nasıl hani kazançlarımız nasıl falan. Ben onu da çekebilirim. Normal akıcı bir şekilde konuşma da yapabilirim sizler için. Normal muhabbet, sohbet. Yemeğinizi yerken arkanıza yaslanın. Filminizi izleyin. Film tadında böyle şeyler olabilir. Şimdi ben nereye geldim bu arada? Yani Sultan Sokak demiş. Cem Sultan Sokak. Bu ne ya? 2 numara. Reyna güzellik. Şimdi ben motoru burada bıraksam nasıl olur? Yani yapacak bir şey yok. Burada kalsın motor. Ama şimdi şöyle orta sehpayı alalım. Şimdi otobüs gelirse eğer. Paketin. Oy, paket yırtıldı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi diğer paketleri de aldık. İkili düştü az önce. Aldım, şimdi devam ediyorum. Bu arada az önceki çektiğim videoda hani şimdi ikinci part olarak yapıyorum bunu. Biraz ses patlamaları olmuş. Bundan dolayı özür dilerim sizlerden. Mikrofonu bugün aldım demiştim size. Yani eve gidince daha güzel bir yere konumlandırmayı planlıyorum. Yani şu an idareten ama fena da değil ses bu arada. Hani bayağı başarılı bir iş çıkarmış DJI ekibi. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunarız. Onlar sayesinde yani bu bir reklam değil sonuçta. Reklam değildir. Sadece güzel içerikler, güzel videolar çekmemize imkan sağlayan DJI ekibi. Başarılı bir iş yani. Genç Osman. Ya Allah. Neymiş Genç Osman Caddesi 13A. Aydemirler perde diyor. 13 neresi lan? 7. Aşağıda galiba. Oo burası. Dur. Kontrol edelim hemen. Yardırıp gidiyorduk az kalsın. Bunun girişi neresi ya? Ha, orası. Hangini vereceğiz? Kebo'yu vereceğiz. Bu arada bu Kebo da çok efsane bir dürüm. Eğer bulunduğunuz bölgede var ise gidin yiyin arkadaşlar. Atomu tercih ederim. Şimdi ikinci sipariş. Oha şaka mısın sen ya? Balmumcu attı. Valla benim işime gelir hacı. Bu ne lan? Ana ben buraya hiç daha önce gitmedim. Buraya nereden giriyoruz? Kavşaktan Şahi Kesebi. Burası jandarma değil mi ya? Neyse gidince göreceğiz. Bir dakika ya şöyle bir kontrol edeyim ben bunu. Çok jandarma sosyal tesisleri burası. Hoppa. Şimdi ben nereden çıkacağız? Buradan direkt dümdüz çıkacağız Büyükdere Caddesi'ne. Abi sakın gelin falan deme. Bu arada arkadaşlar kullandığım motor Aurora Maxi 150. Şimdi markayı kötülemek gibi olmasın. Tavsiye etmem yani açıkçası. Şu anda motoru hani olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Benim aldığım sıralarda PCX almak istiyordum normalde. Aldığım sıralarda malum PCX yoktu. Bu motorun ilk sahibi benim. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Blok olarak bir sıkıntı yok. Ama geçenlerde bir ay önce mi 2 ay önce mi ne bir başıma bir sıkıntı geldi. O yüzden
tavsiye etmiyorum. Yani malzeme kalitesi biraz kötü. Ama motor bile olarak hızlı, seri, atik bir motor. Eğer yağını suyunu eksik tutmazsanız. Oba lokantası. Lan bu oba lokantası ben hiç görmemiştim o. Bu arada kayıt alıyoruz mu ya? Alıyormuşuz ya. Boşuna konuşmayayım da. QNB. Vay be, İstanbul'a geldi 3,5 seneye geçti ya. Ben İstanbul'a geldiğimde arkadaşlar gerçekten hani hiçbir yeri bilmiyordum. Sıfırdım ya. Ha deseniz ki hani diyelim ki örnek veriyorum, ben Beşiktaş'ı artık bildiğim için hani artık Beşiktaş, Şişli, Kağıthane buraları çok iyi biliyorum. Deseniz ki bana Beşiktaş'ta denk geldik mesela yolda. Abi ben Beyoğlu'na gideceğim diye sorsanız bana, atıyorum mesela hani yön olarak da bilmiyordum ne taraftan gideceğinizi. Bırak sokağı falan ıvır zıvırı. Hani caddeyi, ne bileyim, mağazayı, dükkanı. Yani şurada hani bu yoldan gidersen Beyoğlu'na varırsın diyemezdim yani. O kadar sıfırdım. Yani navigasyon kullandım. Yani navigasyon kullana. Arada böyle navigasyon kullanmamaya özen gösteriyordum ki hani artık navigasyona ihtiyacım olmasın. Sadece şu anda arada böyle telefona bakıyorum mesela konum olarak. O da Trendyol'un kendi sistemindeki navigasyon. O da arada böyle bir yolu kaçırmayayım diye bazen bakabiliyorum. Çünkü aşırı derece trafik oluyor. Bazen dalgın olabiliyorsun. Yani şarjdan yemesin diye normal navigasyon kullanmıyorum artık. Zaten bayağı yeri ezbere bildiğim için, nereden gideceğimi bildiğim için oraya kadar yardırıyorum artık. Oh, buradaki ışıklar da yemin ediyorum var ya, çok uzun sürüyor ya. Bekle Allah bekle. Bitmiyor. A few moments later. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Onu da büyük ihtimalle daha sonra denerim. Bir test videosu yaparım. Mikrofonun gürültü azaltmasını orta seviyeye alacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Çünkü hani en yükseğe getirdiğim için hani böyle mikrofonda sanki seslerde patlama oluşuyor diye düşünüyorum. Şu anda bozmak istemiyorum. Gayet de güzel bu arada ses kalitesi. Bir ortayı deneyeceğim. Yani düşüğü denemem büyük ihtimal. Düşük yani dışarıdaki sesleri de algılayacağını düşünüyorum. Bir orta seviyede de denemem lazım bunu. Ne yapalım? Deneye deneye öğreneceğiz bu işi. Hoppa kankacığım, ne yapıyorsun bak. Dönüyorum sağa ya. Yani ya bazen şu motorculara bile uyuz oluyorsun yani gerçekten. Abicim bak hani sağa sinyal verdim. Bak sağa sinyal yanıyor bak benim. Yani hala yanıyor. Yani bir bak kardeşim yani. Yani bu insan böyle motorcular da bazen şey yapıyorlar hani her zaman, yani ben de motor kullanıyorum da yani bazı yerlerde haksız olabilirsin yani. Hani her zaman haklı olacak diye bir durum yok. Ben hiçbir motorcuyu savunmam mesela. Haksızsa abi haksız derim yani. Haklıysa da gider savunurum yani. Ama haksızsa benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Hani gidip yardım etmem yani. Yani en fazla ayırmaya çalışırım. Hani gidip hani tartıştığı kişiyle de ben de tartışmam yani. Böyle durum çok oluyor çünkü. Bunun farkındayım. Birlikte bu durumu düzelteceğiz arkadaşlar. Hop. Hop. Kaza yapıyorduk. Yani burada biraz benim hatam olmuş olmuyor çünkü aynı anda sola geçtik. O yüzden laf söylemek düşmez şu anda bize. Aynı anda sola geçtiğimiz için böyle hatalar olabilir. Yani bunda tartışılacak bir konu yok arkadaşlar. Hani normal şeridinde gidiyor olsaydım mesela aniden önüme kırmış olsaydı derdim ki aynasına bakmadı. O zaman ne yapardık? Aynasını alır mıydık? Hayır. Eğer aynasını alırsak olmaz. Ayıp. Ayna kırmaya karşıyız arkadaşlar. İnsan gibi nazik olmaya devam edeceğiz. İnsanlara karşı. Tabii ki benim de arada böyle patlamalarım, asabiliklerim olabilir. Yani insan oluyor sonuçta ama her zaman da olmaması gerekiyor bunun. Ulan ilk videomuzda kaza yapıyorduk, iyi mi? Allah göstermesin ya. Ben olabildiğince dikkatli kullanmaya çalışıyorum motorumu. Hani kaza yapmamak için elinden geleni yapıyorum. Hani kaza
iyi bir şey değil ya. Gerçekten iyi değil. Bu arada ben şu müşteriyi bir aramam lazım ya. Şurada durup. Bir saniye. Emin olamadım. Büyük ihtimal şu jandarma ya da jandarma testlerinden gösteriyor. Bir arayalım, konuşalım bakalım. Merhaba. Sen de uzun sipariş. Girişi şurası olabilir. Veyahut da şu arkadan da mı? Görüşmeye aktarın. Kavşağa gireyim ben ya. Dur, yeşil yanırken hazır. Her türlü döneceğiz zaten. Şurada duralım. Alo. Merhaba, siparişinizi getirdim de bu jandarma tesislerinden mi yoksa bu jandarma komutanlığı yazıyor? Buradan mı alacaksınız? Tesislerden al da ben kapılar askerlere bırakın ben hemen Tamam, tesislerin oradaki askerlere bırakacağım. Şimdi ışıklardan giriyorum. Tamam. Tamam, tamamdır. Rica ederim, iyi günler, afiyet olsun. Evet, jandarma tesislerine bırakacakmışız siparişi. Çünkü konum bu tarafa daha çok yakın gösteriyor. O yüzden aramak istedim. Bazen çünkü buradan da teslim oluyorlar. Şimdi ben bu siparişi verip nereye gideceğim çok merak ediyorum. Hop, araba geliyor. Dikkatli olalım. Kaydı durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Vlogumuza devam edebiliriz. Bu siparişimizi de teslim ettik. Bu arada bu konuşmaya başlamadan önce yemeğe oturmuştuk arkadaşlar. Biraz yemeğimizi yedik. Yani o saate kadar da hani çekim yapmak istemem. Biraz böyle yorgundum. Yani biraz kafam açılsın. Ondan sonra yemeği yedim. Biraz böyle bir enerji geldi. Abi acıkınca insan böyle çöküyor ya. Üstüne bir de yemek yiyince daha da çöküyor. Öyle, o da ayrı bir sıkıntı. Hoppa bak. Adamsın sen bak. Ya görüyor işte. Adam böyle aynaya bakıyor. Ya var ya. Bu adamlara bayılıyorum ya. Nasıl diyelim biz ona ya? Ne deniyordu? Bilinçli. Bilinçli şoförler olursa her zaman daha güzel bir trafikte zaman geçirebiliriz. Abi tabi İstanbul'un trafiği de çok ağır bir trafik ya. Hadi sen de bir fark edeceksin, ben fark edemedim ya. Acemidir ya. Ama acemiysen Çocuğun balonu gitti. Dikkat et, dikkat et. Bu video biraz böyle hani genel bir video olacak. Hani genel bir video olacak arkadaşlar. Bu arada 2 kere niye söyledim ben bunu ya? Genel video olacak arkadaşlar. Yani aklıma gelen şeyleri sizlerle paylaşacağım. Geçeyim mi abi? Eyvallah. Arkadaşlar bu arada hani şöyle bir durum var. Kamerada fark ettim. Hani çekip izlediğim videoları falan sürekli böyle kamerayla sağ sol falan yapıyorum ya. Sürekli kontrol ediyorum ben aynaları. Öyle bir şeyim var. Huyum var. Aynaları her zaman kontrol ederim. Ya bazen göz ucuyla kontrol ederim. Bazen böyle tam net görebilmek için bakarım. Ki hani arkadan böyle araç geliyor mu gelmiyor mu bunlara hani dikkat etmek gerekiyor. Bazen ortadan gidiyorsun hani yol boş diye. Ortadan gidiyorsun yol boş diye. Yani arkadan şimdi araba geliyordur. Freni patlamıştır. Her şey olabilir. Yani kaçmak için kendinize fırsat kollayın her zaman. Hani sağa veyahut da sola. Ya çünkü bir kere başıma geldi böyle bir durum. Allah'tan çok bir şey olmadı. Hani çok sert vurmadı da trafik lambalarında kırmızı yanıyordu. Pardon, yeşil yanıyordu. Sarıya döndü. Ben de yavaşladım zaten. Hani bayağı da mesafe vardı bu arada. Yavaşladım. Kırmızı yandı, durdum. Arkadan olmuşun biri çat diye bir girdi bana. Dedim ne oluyor? Allah'tan ne motorda bir şey vardı ama arabada nereden vurduydu? Sol farı kırılmıştı arabanın. Vallahi dedim hacı benim yapabileceğim bir şey yok. Sen arkadan vurdun, suçlusun. Yapacak bir şey yok. Yani tutanak tutsak bile her türlü hatalısın. Kendi cebinden karşılayacaksın. Ben kendi motoruma baktım. Benimkinde bir hasar yok, bir şey yok. Tamam dedik. Helalleştik. Devam ettik yollarımıza. Oğlum ya dedim kırmızı yanacak ama sen niye yavaşlamıyorsun dedim adama. Ne bileyim diyor, bir anda diyor dalgınlık oldu diyor, kusura bakma diyor. Dedim ne kusur dedim, yapacak bir şey yok. Olur böyle hatalar. Yani dikkat etmek lazım. Bu video biraz sanırım uzun olacak gibi duruyor. Nereden baksanız bir 20-30 dakikayı bulabilir.
hızlandıra izleyip bir montajlama yapmam gerekecek videolara. İnşallah iyi bir şey çıkarabiliriz. Yıldız Posta'dan çekti. Şuradan şöyle çıkış yapayım ben. Tüh anasını satayım be. Kırmızı yandı. Şansıma tüküreyim ya. Ya abi bazen öyle yerlerden sipariş geliyor ki hani yani hatalı çıkışlar yapmak zorunda kalabiliyorsun bazen. Bak şimdi ben buradayım. Hani ben buraya döneceğim. Yani şuradaki dönemeçteyim. Sistem alıyor beni burada görüyor. Buradan alıyor yukarı götürüyor. Yani benim normalde buradan sağa dönmem yasak. Ne yapayım yani şimdi oradan dönüp ta aşağı gidip aşağıdan o dönüşü mü yapayım? Arada böyle kural ihlalleri yapabiliyoruz. Affola. Yani olabildiğince kural ihlali yapmamaya özen göstermeye çalışıyorum. Bazı durumlar istisnasız tabi. Çok konuştum galiba. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani olabildiğince böyle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ilk defa böyle bir şeye giriştiğim için. Yani ilk defa vlog işine girişmeye çalıştığım için. Bak çıkışı görüyor musun? Bak. Bak. Kal şeridinde. Kal şeridinde. Görüyor musun? Tamam sinyal veriyorsun da kardeşim bak benim şeridimi ihlal ediyorsun yani. Aynı anda çıkıyoruz. Hani yol benim. Senin oradan çıkarken yol vermen gerekiyor bana. Yani bunlar zor şeyler değil ya. Ya bak ya şöyle bir durum var abi. Araba olsaydım eğer ne yapacaktı? Giremeyecekti. Tamam gene girmek için zorlardı ama yani motoruz diye motor kullanıyoruz diye böyle üstümüze kırıyorlar. Kardeşim bak bu da bir araç. Yani sen benim üstüme kırıyorsun. Nasılsa motor her aradan dereden geçer. Be kardeşim benim her zaman manevra yapma gibi lüksüm yok. Hani sen benim üstüme kırıyorsun diye ben ani manevrada kaza yapamıyorum ama bak şunu yaptığım ama düşme ihtimalim var yani. Düşebilirim. Hani dengemi kaybedip kaza yapmaya sebebiyet verebilirsin. Şimdi ben tek başıma düştüğüm zaman da bunu sen karşılamayacaksın. Yani böyle durumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ha, baktın çok zorluyor. Abi freni basacaksın yani yapacak bir şey yok. Yani kaza yapmaktansa frenleyip yavaşlamak daha mantıklı. Tabii arkanızı kontrol ederek. Çünkü arkadan da bir öküz gelebilir. Sözün meclisten dışarı. Arkadan da bir öküz gelebilir. Size çarpabilir. Ona göre dikkatli fren yapmanızda fayda var. Bu arada bu kamerayı çok sevdim ben ya. Var ya SCCam 8 Pro ile çekim yapmıştım geçenlerde bayram arifesinde işte bayram zamanı. Abi çok kötü kalitesi ya. Hani montajlamada falan yaptığın zaman görüntü çok kötü. Hani hiç böyle düzgün bir kaliteli bir görüntü alamıyorsun. Ya 4K 60 yo 120 100 FPS mi ne? 4K 60 FPS'e kadar çekim yapabiliyor kamera. Hani kötü de değil aslında. Hani gündüz çekimlerinde gayet iyi. Ama gece çekimlerinde çok böyle ya gene iş görür ama ışıklı yerlerde böyle karanlık yerlerde çok fazla görmez. Ama video montajlarda falan yani iyiyseniz oralarda düzeltebilirsiniz. Hani çok da kötü diyemem kameraya. Zaten ben onu hem fiyat performans hem de orta segmentte olduğu için almıştım zamanında. Bu arada belki şöyle bir planım var. Bu kamera hala bende duruyor. Boşa düştü. Yeni kamera aldığım için. Bu kamerayı büyük ihtimalle aranızdan birine hediye edebilirim. 1000 aboneye ulaştıktan sonra. Bakalım inşallah en kısa sürede 1000 aboneye ulaşıp videolarımda da izlenme yükselirse güzel bir iyilik yapmayı düşünüyorum size. Eğer yaparsam da inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Bu arada kameranın fiyatı da hani güzel bir rakam. Bunu sizler için heba etmeyi düşünüyorum. Yani hediye etmeyi düşünüyorum. Evet, Bambi Kafe. Kolay gelsin. 2 Adana alacağım abi. Göker mi? Göker. Eyvallah. Kolay gelsin.
Esentepe Sahil Tozan Sokak. Güzel. Yani kötü yerlere atmıyor. Şuradan dolandırmış ama ne bileyim, kestirme yol yaparız büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, özellikle ben olabildiğince her zaman sinyal vermeye çalışırım. Bak yanıyor şu anda. Bak az önce sağa dönerken. Özellikle her zaman sinyal veririm. Çünkü ne bileyim, arkadan birisi çarptığında en azından haklı bir sebebiniz olur yani. Dersin ki abicim bak ben sinyal verdim, döneceğim. Arkadan geldi sana çarptı. Allah korusun, hani inşallah öyle bir şey olmaz. Yani bu ufak detaylara takılmak lazım arkadaşlar. Genel hayatta bazen deriz ya ufak detaylara takılma diye. Ama bu detaylar önemli. Yani adam senin sinyallerini kontrol etmiyorsa o onun ayıbı olsun. Siz olabildiğince kurallara uymaya çalışın. Benden size bir abi, kardeş, dost tavsiyesi diyeyim. Bak böyle yayalar da var işte. Yaya kırmızı yanıyor. Karşıya geçiyor. Geçeyim mi abi? Hah, eyvallah. Tıs 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 tıs. Burada da yol çalışması yapıyorlardı. Burası da çok sakat. Bak adam direksiyonu çevirdi sola. Sinyali minyali hiçbir şey yok. Hani aniden çıkabilir yani. Şuradan aşağı ineceğiz sanırım. Evet. Abi bak şu yolları yapıyorsunuz. Eyvallah. İyi güzel. Hani altyapı çalışmalarını yapıyorsunuz da be kardeşim, şu yolda düzgün kapatın ya. Motorların anası ağlıyor. Geç ablacığım, geç abicim. Hop dikkat. Bak böyle ince detaylar çok iyi. İyidir. Oh. Değil. Bir şey anlatırken anlatamıyorum ya. Bu arada bu kaç numara? Sait Tozan. 12 numara zemin kat daire 2 dans kursu aşağısı mı? Toplam dans kursu şurası. Bu da 12 numara, sağ tarafımıza kalıyor o zaman. Bir dakika ya. 12 burası değil mi ya? Dans kursu nasıl oldu biliyor o zaman. Şu araba bir geçsin bakalım da arkamızdan. Bir şöyle dönmem gerekiyor herhalde. Motorumuzu şurada bırakalım. Dans kursu yukarıda kaldı. Evet doğru. Kamera açısı iyi mi bu arada arkadaşlar? Hani bir de bunu sorayım. İnşallah sizler için de iyidir diye düşünüyorum. Çünkü ben baktım hani gayet iyi bir kamera açımız var. Şöyle bir geçiş yapalım. Hoppa, dikkat et. Tamam, bana bir tane oldu. Evet. Ya şimdi bugün montaj yapacağım için oğlum atsana bir daha diyor. Nereden atayım? Bu telefonda yok ki. Oğlum ben Insta'dan göndermedim mi sana onu? Ya devam edelim.
Ya bugün de aslında biraz dinlensem iyi olacak eve gidip. Kaç paketteyim şu an? 17 olmuşum. Saat kaç? 4. Alevli yakalayabiliyoruz mu? 4-5 arası yakalayamıyoruz. Yani öğlen kaç saat tamamladım ben alevli ya? Hatırlamıyorum. Dün 2 saat tamamlamıştım. Bir saniye. Dün operasyon metrikler yani 5 saat olmuş. Dün 3 saat. 3 saat öğlen tamamlamışım. 1 saat tamamlamam gerekiyor o zaman. Neymiş? Salon burger Kuştepe. Trump'a çekti. Hadi gidelim bakalım. Evet. Trump AVM çekti. Oraya gidiyoruz. 3 paket dağıtıp aslında eve gitmeyi planlıyorum ama bilmiyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bak burada her zaman yayalar yola atlar. Yayalara kırmızı yanıyor gördüğünüz üzere. Lan, bu kaymış iyice. Şimdi fark ettim ha. Neyse ben bunu bir ayar çekeyim bari bir. Çift taraflı bant lazım bana. Aralara giriyoruz ama olabildiğince de dikkat etmeye çalışıyorum. Kimseye zarar vermemek için yeşil yanda yardır. Geçin çocuklar. Abi diyeceksin şimdi yani bize şöyle yap böyle yap kurallara uy diyorsun da yani kendin neler yapıyorsun diyeceksin. Evet haklısınız ama olabildiğince de böyle yani ya sonuçta motor kullanıyorum. Araba gibi trafikte beklemem saçma olur. Sonuçta bir yandan da paket işi yapıyorum. Ne yapayım yani bir saatte mi götüreyim paketleri müşterilere? Zaten bu yüzden bu işi yapıyoruz ya. Bu dayıların da ne yapacağı belli olmuyor. Duruyor sağa sola bakıyor. Karşıya da geçmiyor. O yüzden ben önce davranıp yoluma devam etmeye çalışıyorum. Hoppa, şöyle girişimizi yapalım. Vay geç dostum. Evet arkadaşlar, mesaimizi bitirdik. Ortalama yani yemek molası falan 1 saat falan sürdü. Hani 20 paket attım toplamda. Yani toplamda 5 saat çalışmış gibi oldum. Saatte 4 paketle 20 paket attım. Şu anda bunu teslime gireceğim, molaya geçireceğim. Birazcık bir zamanım kaldı zaten. Ya çünkü yorgunum, uykusuzum demiştim zaten. Ya bugün eve biraz erken gidip bugünkü çektiğim videonun montajını yapıp sizlerle bugün ilk heyecanımı, ilk vlogumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de bu videoyu izlemiş olursunuz zaten bugün için. Ve eve giderken acayip trafik var bu arada. Yani E5 kilit ya. Bu ne abi? Şuraya bak. 20 pakette ne kadar kazandığımı söyleyeyim sizlere. 20 pakette toplamda 1700 TL para kazanmışım 5 saatte. Bereket versin. Daha da çalışabilirdim. Daha fazlasını da atabilirim istesem. Ama gözlerim acayip yorgun. Sabah yani dün akşam biraz daha erken yattım aslında ama yani gece 2'di yani erken yattığım dediğim saat. Bugün biraz daha erken yatıp uykumu güzel bir şekilde alıp yarına bomba gibi başlamak istiyorum işe. Bugünkü ilk vlogumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.